Yeni bölüm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum videolar kopuk oldu ama bugünden itibaren gerçekten keyifli videolar çekmeye başlıyorum. Çünkü Hindistan'ı keşfetmeye başlıyoruz. Bir aylık bir İstanbul molam olmuştu. Instagram'dan takip edenler zaten görmüşlerdir. Çok sıkıcı geçti ama bir sürü iş hallettim. Amerika vizemi aldım. Hindistan vizemi bir seneye uzattım. Ve işte ailemi gördüm, arkadaşlarımı gördüm. Şimdi ise Hindistan seyahati başlıyor. Himalayaları ziyaret etmek istediğim için yaklaşık 4-5 ay kadar Hindistan'da olacağım. Ardı ardına böyle gezdikçe, gördükçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Önceki bölümde bahsettiğim gibi Amerika vizesi için Türkiye'ye dönüyorum yaklaşık bir ay falan. Benim kamera yine bozuluyor. Yeni telefon almam lazım. Bu arada Hindistan'da çok ucuz. Neyse, yeni bölüme hoş geldiniz. Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'de de vlog çekeyim dedim. Çok büyük bir havalimanı. Niye bizi içeri almıyorlar? Tabii o kısmı anlamadım tam. Dışarıda bekliyoruz. Evet, tahmin ettiğim Hindistan havaalanıyla buranın alakası yok. Çünkü burada hiç kimse yok. Geçiş çok kolay, yani benim gözümdeki havalimanında şeyde işte tıklım olacak. Muhtemelen orası iç hatlardır. O zaman İstanbul'a dönüyoruz. Kara, kışa, kıyamete gidiyoruz. Şimdiden kalın giyindim. Uçakta soğuk. Böyle yakınlaştıkça soğuyacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Bakalım neler yapacağız İstanbul'da. Bayağı tatilden gidiyormuşum gibi yani. Sanki hiç 6 aydır yokmuş değilim gibi. Burada ben kapıları bulamıyorum. Oyalandım biraz. Devam edelim. Ve gidiyoruz. İndik sonunda. Türk Hava Yolları'nın aslında Indigo'yu işlettiği bir sefer bu. $310 aldım. Bir hafta öncesinden aldım. Yani ben boş olacağını düşünüyordum. Gerçekten çok kalabalıkmış. 7 saat sürüyor yolculuk ama saat farkından dolayı işte 6'da biniyorum, 10'da iniyorum ama 5 saat uçmuş gibi oluyorum. Yani böyle uç git dön falan bayağı bence bir gün kazandım ya da kaybettim diye düşünüyorum. O zaman İstanbul'da görüşürüz. Evet, tekrar Türkiye'deyim. Yaşasın. İran, Pakistan, Hindistan derken geldik be. Geldik. 7 saat 15 dakikalık sürüşün sonuna geldik. Gerçekten felaketti. Çok yorucuydu. Ama sonunda İstanbul'dayım. O zaman birazcık İstanbul'dan da, motorum yok bu sefer. Ama güzel bir marka, çok teşekkür ederek söylüyorum, bir araba gönderdiler. Ve şu an onu teslim almaya gidiyoruz. Ardından kısmetse trafiğin tersten aktığını unutmamak kaydıyla arabayı teslim alacağım. Bakalım nasıl bir araba gönderdiler, çok merak ediyorum. O zaman arabayı alıyoruz ve İstanbul turu başlıyor. Ve Investcar'la birlikte arabamızı teslim aldık. İstanbul'da hayat kurtardınız. Teşekkür ediyoruz Birol Bey. Sarı da favori rengim, herkes biliyor. Ve gerçekten
dünyanın en şanslı insanlarındanım. Sıfır trafik var. Şu an sağdan trafiğe alışmaya çalışıyorum. İstanbul'dayım. Investcar'la birlikte bir araç kiraladık. Yaklaşık 1 aylık seyahatimde bana destek oldular. Buradan çok çok teşekkür etmek istedim onlara. Devam ediyoruz. Çok güzel bir Toyota ile birlikteyim. Ve onunla birlikte İstanbul'a doğru ilerliyoruz. Özlemişim ya. Bak, sessiz, sakin, trafikte saygı var. İnsanlar birbirine karşı anlayış. Hindistan'da gibi dat değil yani. Müthiş. İstanbul'daki trafikle baş başayım ama gerçekten Hindistan'dan sonra İstanbul'daki trafik bile müthiş geliyor. Böyle bugün dinlenme, aslında öğleden sonra ise Amerika vizesi için çok heyecanlıyım. Randevu 12'sinde ama evrakları ve o başvuru formunu şimdiden doldurmamızı söylediler. Vize merkezine gideceğim. Pasaportun fotokopilerini çıkaracağım ve Amerika vizesi için hazırım. Gelmişken Avustralya vizesini de almayı deneyeceğim ama şey dediler, Amerika vizesinden önce alırsan, sonra alırsan çok daha rahat alabilirsin. Çünkü Avustralya gerçekten çok sıkı. Deneyeceğiz. İstanbul'u çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. Arkadaşımız taşınıyor. Mesela İstanbul'da en yakın arkadaşım Akhisar'a yerleşme kararı aldı ve evini taşıyoruz. İşte İstanbul böyle geçiyor. İşte bazılarımız dünya turuna çıktı, bazılarımız ise İstanbul'dan sıkılıp bunalıp şehir değiştirdi. En yakın arkadaşımı Akhisar'a gönderdiğime göre artık ben de dünya turuna gidebilirim, devam edebilirim diye düşünüyorum ama bir hafta 10 gün daha İstanbul'dayım. Bütün İstanbul molamda ne yaptım? Buradaydık. Bir işim vardı ve Ankara'ya geldim. İşimden önce Anıtkabir'e uğrayacağım ve ardından diğer işlerimi halledeceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz çok zor coğrafyalarda sürdüm ve Cumhuriyet yoktu. Yani ismi Cumhuriyet olsa da Cumhuriyet'in olmadığı coğrafyalarda sürdüm. Ailem bana çok iyi öğretmiştir Atatürk'ün kıymetini, değerini. Fakat ben çok daha iyi, çok iyi öğrenemediğimi fark ettim bu yolda. Aslında onun bize kattıkları, yani 7 ilkeden, inkılaptan öte gerçekten çok fazla şey katmış ve bunu kitaplarda öğrenemeyeceğimizi fark ettim. Tekrar bir teşekkür etmek adına, çünkü hatırlıyorsunuz buradan başlamıştım. Bir teşekkür etmek istiyorum çünkü çok güzel bir hayat vermiş bize. Çok güzel bir olanak sunmuş. Şu an ailelerimiz nasıl bizim için çalışıyor, sadece iyi bir gelecek için. Yani Atatürk de aynısını yapmış. Çok özlüyoruz. Teşekkür ediyorum. Yani o kadar çok teşekkür ederim ki bütün benliğimle. Böyle birazcık sohbet etmek istedim. Anıtkabir'e gidiyoruz. Ardından bakarız. Şu an tek durak noktamız orası. Burası TİKA'nın restore ettiği, destek olduğu ülkeler arasında neler yaptığına dair birçok şey var. Gerçekten dünyanın her yerinde Türk bayrağının dalgalanıyor oluşunu görmek muhteşem bir şey. Günaydın. Saat şu anda sabah 6 ve biliyorsunuz Hindistan'dan İstanbul'a dönmeme sebep olan o vize için şu anda Amerika konsolosluğuna gidiyorum. Randevum sabah 7.30'da. Yani 7.30 Amerika saatiyle midir?
nedir şey dediler, saat 9'a kadar şey yapıyorlarmış. Bitiriyorlarmış sistemi. Devam ediyorlarmış. Gün ağarmadı. Hadi Amerika vizesi almaya gidiyoruz. Burada saat sabah 6'yı 20 geçiyor şu anda. Trafik yani İstanbul'da sabahın 7.30'una yetişmek için 6'da yola çıkıyoruz. Gerçekten çok zor. Yani dünya turu için gerçekten müthiş bir karar vermişim. Müthiş. Devam. Bu arada vizeyi 1,5 sene önce almıştım randevusunu. O yüzden dönmek zorunda kaldım. Çünkü ertelersem 2025 Temmuz'a veriyorlardı. Yani randevularda çok büyük bir doluluk var. 180 dolar ödedim. Hatta randevu almaları için vize merkezine de 60 dolar ödedim ama siz ödemeyebilirsiniz. İstanbul ya da Ankara seçebiliyorsunuz. Bakalım yani vizeci sadece evraklarını hazırladı dediği pasaportumun fotokopilerini ona teslim ettim. Sıraya dizmiş. Başka hiçbir şey yok. Bir de formu doldurdu. Umarım formu güzel doldurmuştur. Yani çünkü bir şeyim yok yani Türkiye'de mal sahibi değilim. Üzerime hiçbir şey yok. Motosikletim dışında bir tek onun ruhsatını koydum. Vereceklerini düşünüyorum. Yani sonuçta dünyayı geziyorum ama burada İran'la Pakistan çok sıkıntılı. Hadi o zaman gidelim merkeze bakalım. Arabayı nereye park edeceğiz? Bana vizede neler soracaklar? Başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Gidiyoruz. Trafiğe bak, saat 6.30 hala. Ve geldik. Yokuşun tepesinde. Bu arada burada direkt otopark da var. Sınırsızmış. Sınırsız 150 TL. Parkların 60-70-80 TL olduğunu düşünürsek bence böyle bir ortamda 150 TL okey yani. Ve Amerika vizesini aldım. Şöyle oldu. Kapattıktan sonra öncesinde otoparka koydum aracımı. 150 TL aldılar. Sınırsız dediler. Yani ben daha fazla bekliyordum. Aslında saçma sapan bir para ama o bölgede işte arabayı koyacaksın vesaire. Acaba dedim taksiyle mi gitsem, arabayı nereye park edeceğim falan filan. Neyse 150 TL'ye sınırsız saat dedi de 1 saat kaldım. 1,5 saat kaldım. Arabayı park ettim. Ondan sonra 15 dakika önceden alıyorlar vize randevuları için. 7.30'da aldılar işte sıraya. Ondan sonracığıma 10-15 dakika beklemişimdir maksimum. Sonra içeri aldılar. Acayip bir kontrol yapıyorlar. Hiçbir çanta, işte akıllı saat, telefon, kulaklık hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. İlk şeyden geçerken bunları kontrol ediyorlar güvenlikten. İkincisinden geçerken şeye bakıyorlar. İşte montunu falan çıkarıyorlar. Üçüncüde pasaport kontrolü yapıyorlar. Sonra sıraya gidiyorsunuz. İçerisi çok yoğun değildi benim şansıma. 3 aşama var. Birincisinde pasaport kontrolü, ikincisinde parmak izi, üçüncüsünde ise görüşme. Benimki 3-4 dakika sürdü. Dedi ki neden Rusya'ya gittin? Türkçeydi mülakat. Neden Rusya'ya gittin? Neden Pakistan vardı? Ben dedim motosikletimle seyahat ediyorum. Motorumla da Amerika'ya gideceğim ve orayı seyahat edeceğim. Tamamdır dedi. Bir şeyler yazarmış gibi yaptı. Onaylandı. Ve Amerika vizemi aldım. Yani 10 senelik artık Amerika yolculuğumuz olabilecek. Çok red diyen var gerçekten. Yani benim şansım hem pasaportum full. 2 pasaportum var. Herkesin 2 pasaport hakkı var bu arada. 2 pasaportum var. Diğerine baktı zaten. Sürekli diğeriyle uğraştı, etti. Pasaportlara baktı, damgalara baktı. Sonra tamam onaylandı dedi, gönderdi beni. Çok red diyen vardı. Muhtemelen o red diyenlerin bence ilk yurt dışıydı falan. Bence ilk yurt dışıydı ya da pasaportları boştu. Herkes reddiydi. Çok korktum yani. Acaba dedim adamlar huysuz mudur nedir? Ama bence şöyle bir şey daha var bu arada.
şey değil. Yani biz oraya gittiğimizde zaten pasaportumuzun alınıp alınmayacağı, işte vizenin verilip verilmeyeceği %100 kesin araştırıyorlar çünkü. Ne iş yapıyorsun dedi. YouTuber'ım dedim. Instagram'a dedim içerik üretiyorum. Daha önceden ne iş yapıyordun dedi. Öğretmendim dedim. Bıraktım dedim. Böyle aldık, artık Hindistan'a geçebiliriz yani. Pasaport bir hafta içerisinde PTT ile geliyormuş ama bu PTT çok yavaş ya. Yani inşallah gelir diye düşünüyorum. Öyle, İstanbul'daki sürücüler gergin. O zaman pasaportumuzu ve Amerika vizemizi de aldığımıza göre keyiflerimiz yerinde. Bakalım diğer bölümü nereden açacağım? Burada otel bulmak çok zor oluyor. Çünkü Hindistan'da özellikle her otel turist kabul etmiyor. Bunu Hintlilerle paylaştığımda ise böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Fakat burada Delhi özelinde South Stay serisini buldum. Yani birçoğu kabul ediyor. Gitmeden önce de mesaj atıyorum rezervasyondan önce. Ücretsiz iptal olduğu için çok rahat bir şekilde kabul ediyorlar. Şimdi motosikletimi servise götüreceğiz. Servisten aldıktan sonra ise asıl macera başlayacak. Bu arada size şu oteli de göstereyim. $19 kalıyorum. Hindistan standartlarında pahalı aslında ama yapacak bir şey yok. Yani aslında pis bir otel. Yani temiz değil. Ama yani şu şey birazcık leke falan var. Azıcık rahatsız edici ama en azından paylaşımsız bir oda. Yağmur yağmış sanki, kapıların tozuna bakın. Sonracığıma böyle kötü değil ya. Kova var. En azından tuvalet temiz. O zaman hazır eşyaları otele koymuşken motosikletimi servise götürelim. Bakım için muhtemelen bırakmam gerekecek. Ardından ise başlayalım. Hindistan'daki ilk günlerimde motosikletin servisini yaptırmaya geldim. Müthişlerdi ya. Müthiş bir iş yaptılar. Gerçekten gözüm kapalı yani. Bundan da $50 aldılar. Bütün yağ değişimi falan filan dahil. Sadece tek avantajım yağ Castrol hediye etti. Zaten Castrol'ün getirdiği bir servisti ve bu servis gerçekten müthiş çıktı. Müthiş ilgilendiler motorla. Artık yollara devam edebiliriz. Burada satıyorlar hem de kiralama da yapıyorlar. Yani o açıdan da çok iyi. Zincir dişliği dönüşte değiştireceğim. Bayağı hazırız ya. Bu arada motosikletime yeni stickerlar yaptırdım. Size onları da göstereyim. Burada gezdiğim ülkeler var aslında ama sığmadığı için diğer tarafa da yapıştırdım. Ve işte böyle. Telefon tutucumu değiştirdim. Şu quad lock'u aldım. Muhtemelen daha şık duruyor. Ve yeni logomu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel olmadı mı?